Orta Doğu'nun yeni haritası. Kim kazandı, kim kaybetti? Şu an izlediğiniz videonun tam olarak konuşulduğu gün, yani bugün, Orta Doğu'da aktif bir savaş var. Füzeler hala uçuyor. Müzakereler hala çıkmaz sokakta. Ve dünya, bölgenin bundan sonra nasıl şekilleneceğini anlamaya çalışıyor. Ama şunu söyleyeyim, bu sadece bir savaş haberi değil. Bu, onlarca yıldır kurulan bir düzenin çöküşü. Ve bu çöküşün ortasında bazı ülkeler kaybediyor, bazıları kazanıyor, bazıları ise fırsatı görmeden izliyor. Bugün bunu anlatacağım. Orta Doğu'nun yeni haritasını, güç dengelerinin nasıl yeniden çizildiğini ve bu tablonun Türkiye'yi nasıl etkilediğini. Hazırsanız başlayalım. Eğer önceki videolarımı izlediyseniz bu kısmı çok daha kolay anlayacaksınız. İzlemediyseniz hızlıca zemini kuralım. İran son 40 yılda Orta Doğu'da çok akıllıca bir strateji izledi. Doğrudan savaşmak yerine bölge genelinde vekil güçler kurdu. Hamas Gazze'de, Hizbullah Lübnan'da, Husiler Yemen'de, çeşitli milis gruplar Irak ve Suriye'de. Bunların hepsinin arkasında İran vardı. Silah, para, eğitim. Hepsi Tahran'dan geliyordu. Bu yapıya da direniş ekseni deniyordu. Bu yapı İsrail için varoluşsal bir tehdit gibiydi. Çünkü İsrail'e her yönden saldırı kapasitesi olan gruplar İran'ın emrindeydi. Ve sonra 2024-2025 süreci başladı. Adım adım bu yapı çözüldü. Hamas ağır yara aldı. Hizbullah'ın liderliği tasfiye edildi. Suriye'de Esad düştü. Husiler baskı altında kaldı. Yani İran'ın onlarca yıldır inşa ettiği koruyucu duvar tek tek yıkıldı. Ve Haziran 2025'te İsrail, İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırmak amacıyla İran topraklarına ani hava saldırıları düzenledi. İlk saatlerde üst düzey İranlı liderler ve nükleer bilim insanları hedef alındı. Nükleer savunma tesisleri bombalandı. İran hava savunma sistemleri etkisiz hale getirildi. Bu bir kıvılcımdı. Ama esas patlama daha sonra geldi. 28 Şubat ve sonrası. 28 Şubat'ta başlayan Epic Fury operasyonu kapsamında şimdiye dek 9.000'i aşkın uçuş yapıldı ve İran'daki 9.000'den fazla hedefe saldırı düzenlendi. İran donanmasına ait 140'tan fazla unsura kısmen ya da tamamen zarar verildi. Aralarında nükleer enerjiyle çalışan uçak gemileri ve B-2 bombardıman uçaklarının da bulunduğu çok sayıda askeri seçenek kullanıldı. Bunu bir saniye sindirin. 9.000 uçuş, 9.000 hedef. Bu tarihin en büyük hava harekatlarından biri. Ve sonuç, Trump, İran'ın füzeleri tükendi, savaşı biz kazandık dedi. Tabi her iki tarafta kendi hikayesini anlatıyor. Savaşı kimin kazandığı henüz net değil ama hasar açık. Peki müzakereler nerede? ABD basınına göre arabulucular aracılığıyla mesajlar iletiliyor. Ancak bu henüz tam anlamıyla müzakere düzeyine ulaşmadı. Ele alınan öneriler yalnızca ateşkes değil. ABD ile İran arasındaki çatışmaya son verecek somut bir anlaşmayı hedefliyor. İran ise geçici değil, kapsamlı bir ateşkes isteğini vurguluyor. Yani savaş teknik olarak devam ediyor. Ateşkes görüşmeleri sürüyor. Ve bu belirsizliğin tam ortasında bölgenin her aktörü kendi pozisyonunu hesaplamaya çalışıyor. Gelelim asıl soruya. Bu tabloda kim kazanıyor? İsrail mi? İsrail'in stratejik hedeflerine bakarsanız nükleer tesisleri vurdu. Direniş ekseni ciddi hasar aldı. Ali Hamenei öldü. Bunlar İsrail'in onlarca yıldır istediği şeylerdi. Ama kazanmak o kadar basit değil. İran, Tel Aviv'deki Rabin elektrik santralini hedef aldı. İsrail'in pek çok bölgesine füze parçaları, şarapneller isabet etti. İsrail de yıpranıyor. Ekonomi, maliyet, insani maliyet bunlar göz ardı edilemez. Peki ya Amerika? Trump savaşı kazandıklarını söylüyor. Ama sahadaki gerçek daha karmaşık. İran'ın 2 hafta önce bir donanması varken artık yok. 2 günde 58 gemi batırıldı. Bu açıdan bakarsanız ABD'nin askeri üstünlüğü tartışmasız. Ama ne pahasına? Körfez'de yükselen petrol fiyatları, müttefiklerle gerilen ilişkiler, Irak'taki ABD üslerine devam eden saldırılar. Peki ya Körfez ülkeleri? İşte burada ilginç bir denklem var. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri,
İran'ın zayıflamasından memnun. Ama aynı zamanda kendi topraklarına yüzlerce füze düştü. Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarına bir İHA isabet etmesi sonucu tüm uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Bölgedeki ülkeler bu gerilimin gölgesinde bir yandan yeni fırsatları kollarken bir yandan da yaklaşan tehlikenin bedelini ödüyorlar. Peki İran? İran askeri olarak ağır hasar aldı. Nükleer kapasitesi ciddi şekilde zayıfladı. Direniş ekseni çöktü. Ekonomisi kötüleşti. Ama şunu unutmayın, İran devleti hala ayakta. Nükleer enerji santrali saldırıya uğrasa da teknik hasar ya da can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Rejim devam ediyor ve tarihsel olarak İran her yıkımdan sonra yeniden toparlandı. Küresel ekonomi. Bu sadece Orta Doğu'nun sorunu değil. AB Komisyonu Başkanı Von der, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun küresel enerji tedarik hatları açısından kritik bir hal aldığını ve petrol ile doğalgaz fiyatlarının zincirleme etkisinden herkesin etkilendiğini vurguladı. Türkiye dahil tüm dünya bu faturayı ödüyor. Gelelim en kritik soruya. Türkiye. Bu Türkiye için fırsat mı yoksa büyük bir tehlike mi? Belki de en önemli soru, bu tabloda Türkiye nerede duruyor? Türkiye'nin pozisyonu aslında son derece ilginç. Hem NATO üyesi hem de İran ile komşu. Hem Batı ittifakında hem de bölgesel güç olma hedefinde. Birincisi, Türkiye doğrudan tehdit altında mıydı? İran, Türkiye'ye yönelik saldırılar gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları reddetti. Ve bunların İsrail tarafından yürütülen Red Flag operasyonları olduğunu, yani bir nevi İsrail'in yaptığı sahte bayrak operasyonları olduğunu öne sürdü. Yani çatışma Türkiye'nin kapısına dayandı. Ama Türkiye savaşın içine çekilmedi. İkincisi, ekonomik etki. Türkiye enerjisinin büyük bölümü ithal ediliyor. Yani Hürmüz'deki her kriz Türkiye'nin enerji faturasına doğrudan yansıyor. Üçüncüsü ve en önemlisi, diplomatik fırsat. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkçe paylaştığı mesajında Erdoğan'ın Siyonist rejimi kınama çabasını takdire şayan olduğunu kaydetti. Yani Türkiye, hem İran hem de Batı ile hala konuşabilen nadir ülkelerden biri. Bu büyük bir güç. Eğer doğru kullanılırsa. Bundan sonra ne olur? 3 senaryo var önümüzde. Senaryo 1. Kapsamlı anlaşma. İran'ın ateşkes için öne sürdüğü şartlar arasında Körfez'deki tüm ABD üslerinin kapatılması, İran'a tazminat ödenmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alması yer alıyor. Bunları ABD'nin kabul etmesi son derece düşük bir ihtimal. Ama müzakereler sürüyor. Senaryo 2. Donmuş çatışma. Sıcak savaş biter ama gerçek bir barış gelmez. Her iki tarafta yıprandığı için ateşkes ilan eder ama köklü sorunlar çözülmez. Orta Doğu'da donmuş bir gerilimle yaşamaya devam eder. Senaryo 3. Yeni bölgesel düzen. İran'ın zayıflamasıyla oluşan güç boşluğunu başka aktörler doldurmaya çalışır. Suudi Arabistan, Türkiye, hatta Çin ve Rusya bu boşluğa aday. Bu senaryo en uzun vadeli ama en dönüştürücü olanı. Kapanışa gelecek olursak, şunu söyleyerek bitireyim. Orta Doğu'nun yeni haritası henüz çizilmedi. Savaş devam ediyor. Müzakereler sürüyor. Aktörler pozisyon alıyor. Ama şu çok net. Bu bölge bir daha eskisi gibi olmayacak. İran'ın 40 yıllık stratejik mimarisi yıkıldı. Bunun yarattığı boşluk önümüzdeki yıllarda Orta Doğu'nun kaderini belirleyecek. Ve bu gelişmeler sadece orada yaşayanları değil, bizi de etkiliyor. Enerji fiyatlarından mülteci hareketlerine, Türkiye'nin NATO içindeki konumundan bölgesel ekonomiye, her şey birbiriyle bağlı. Bir sonraki videoda tam olarak bunu konuşacağız. Türkiye bu yeni Orta Doğu'da ne yapmalı? Videonun tamamını izlediyseniz bir yorum bırakın. Siz bu tablodan sonra Türkiye'nin en büyük fırsatının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.